Kafirlerle bir olup Cezayir'i çiğnettiniz. Bizim gibi mazlumları kafirlere yem ettiniz. Ama Barbaros Hayrettin bunu hiçbirinizin yanına bırakmayacak. O gelip hepimizi kurtaracak zulmünüzden. Hızır gelmeye kalkarsa onu da bir soruç gibi gebertiriz. Hepiniz ondan ümidi kesecek, bize baş eğeceksiniz. Barbaros Hayrettin hayatta oldukça ümidimizi kesmeyiz. O gelmedikçe de size baş eğmeyiz. O zaman hepinizi inim inim illetiriz. Asiler! Bunlar hala Hızır'dan ümit mi bekliyor? Merak etmeyin. Onları acı çektire çektire yola getireceğim. Bana bakın. Beni iyi dinleyin. Hızır Cezayir'i almaya kalkarsa hepinizi öldüreceğimi söyledim. O ne yaptı biliyor musunuz? Tıpış tıpış geri çekildi. Yani anlayacağınız, Hızır'dan artık ümidinizi kesebilirsiniz. Sizin için kimse gelmeyecek. Ya bana burada boyun eğersiniz ya da hepiniz geberip gidersiniz. Barbaros Hayrettin elini kolunu bağlayan tek şey bu esirler. Onun için onları iyi kolla. Onların kaçmalarına veya kaçırmalarına asla izin verme. Barbaros bir yolunu bulup saldıracaktır Cezayir'e. Orasını merak etme, ben her yere askerlerimi yerleştirdim. Cezayir'e yaklaşamaz bile. Ayrıca Kral Şark'ın filosu da varmak üzeredir. O filoyla Cicil'e saldıracağım. Ve Hızır'ın işini bitireceğim. Merak ediyorum, Hızır Cicel'i verseydi ne yapacaktın? O filoyla Cezayir'i kuşatacaktım elbette. İki yeri de elinden alacaktım. Ama Hızır bu oyuna düşmedi. Her neyse. Ben öyle ya da böyle Cicil'i onun elinden alacağım. Ona biçtiğim sondan kaçışı yok. Barbaros Hayrettin'in adını unutana kadar bunları kırbaçlamaya devam et. Yağmur. Ya Cicel'i verip alacaktık Cezayir'i reis. Bundan sonra gider vuruşa vuruşa gene alırdık Cicel'i. Öyle kolay değil Yareli. Don Diego da bunu düşünüp tedbirini yapmıştır. O vakit doğrudan Cezayir'e saldırırım reis. Cezayir'deki mazlumları öldüreceğini söyledi Bülbül. Duymadın mı? Cezayir bize baba oruçun emanetidir reis. Bunun yanına mı bırakacak? Leventler de Cezayir'i almanı bekler Hızır. Alamadıkça huzursuzluk çıkacak. Hatta Don Diego'yu öldürmeyip Cezayir'i almadan geldiğin için şimdiden homurdanmalar başlamış. Bu mesele sana güveni sarsacaktır Hızır. Ben de isterim ağamın emanetine sahip çıkmayı. O Don Diego itini gebertip leşini yere sermeyi ben de isterim. Ama elimizi kolumuzu bağlayan mevzular vardır. Seni anlarım oğlum. Mazlumları düşünürsün. Ama bir de içimizdekileri düşünmen lazım. Herkes senden Cezayir'i almanı bekler. Beklerken ne olacak? Senin
ağanın emanetine sahip çıkamayan biri olarak görecekler. Ya reis, şimdi Leventler keşke başımızda baba oruç olsaydı deyiyor. Düşünceye kapılır ise bizim için hiç şey olmaz. Görünen o ki ya mazlumları göz ardı edeceksin ya da Leventler etrafından çekilecek. Sadakallahul azim. Bismillah. Karşınızdayım. Ruhsatsızım. Tekim. Ne beklersiniz? Hadi vurun. Benim de aklımı kurcalayan ya bu zaten. Teksin ve silahsızsın. Ve boynuna dayadığımız o kılıçlara rağmen o kutsal kitabını okumaya devam ettin. Hiç mi korkmadın o kılıçları senin öldürebileceğinden? Hı? Okuduğum Allah kelamıdır. Allah'ın kelamının yanında siz kim oluyorsunuz ki sizden korkacağım? Benim bir kılıç darbem seni kolaylıkla öldürebilirdi. O zaman bu afilli sözlerin hiçbir işe yaramazdı. Ama yapamadın. Benim zırhım senin kılıcına galip geldi. Zırh? Ben bir zırh göremiyorum. En güçlü olan zırh. Beni koruyan, sizi korkutan zırh. Siz alt edildiğinizi anlamayacak kadar acizsiniz hala. Anlaşılan sen iyi bir filozofsun ihtiyar. Ama buralarda felsefe işe yaramaz. Kılıçlar konuşur. Ve benim kılıcımın da delip geçemeyeceği hiçbir zırh yoktur. Bütün Akdeniz bu kılıcımın gücünü iyi tanır. Bu mezarın başına durduğumuz oruç dahi benim kılıcımın önünde can verdi. Senin gibi felsefe yapan bir dervişi öldürmek bir hiç. Ve hiçbir zırh da seni koruyamaz. Sen bu kılıcınla nerelerde nam saldın? Bütün Akdeniz bilir bu kılıcımı. İspanya, Batı Akdeniz'deki neredeyse bütün adalara saplanmıştır bu kılıcım. Ben senin yaşındayken Fatih Sultan Mehmet Han'ın Akıncı Bey'iydim. Adalar Denizi'nden Rumeli serhatliğine, Kırım'dan Roma hudutlarına kadar kılıç üşürdüm. Sen benim dervişhane laflarımı bile alt edemezken esvabımın altından Akıncı Bey'ini çıkartma. Demek Büyük Kartal Fatih'in Akıncı Bey'iydin. Seninle gençliğimde karşılaşıp kılıç savurmak isterdim. Sen gençliğinde karşıma çıkmış olaydın, bu yaşa gelemezdin. Sevdim seni ihtiyar. O derviş gözlerinin altında
Hala az da olsa o Akıncı Bey alevini görebiliyorum. İstersen sana o fırsatı verebilirim şimdi. Ha? Bak, kılıcımı alabilirsin. Sana o fırsatı veriyorum. Ölmek için bu kadar can atma. Senin ensene inecek kılıcı tutacak el çok yakında tepene inecek. Hızır'dan bahsediyorsun. Ha. Ben onun can dostunu, sevdiği kadını, burada yatan abisini öldürdüm. Senin de kızını öldürdüm. Meryem'i. Düşünsene. O ellerinle büyüttüğün, bütün sevgini verdiğin, gözünden sakındığın o biricik kızını ben öldürdüm. Ha? Ve bu adam şu anda senin karşında duruyor. Sana meydan okuyor. Beni öldürmek istemez misin? İntikam almak istemez misin? Ha? Bak bu hiç olmadı. Şu saatten sonra istesem de seni öldüremem. Neden Akıncı Bey? Nefsim için, şahsi intikamım için öldürmüş olurum. Ama biz Allah için sever, Allah için cenk ederiz. Yalnızca Allah'ın davası için meydanlara çıkarız. Ama sen Allah'ın davasına, mazlumlara eziyet ettin. İşte bu sebepten senin tepene bineceğiz. Senin başına inecek kılıcı da Hızır tutacak. O manevi gücü de canına kastettiğin oruç gibi şehitlerden alacak. Manevi güç mü? Barış burada yatan sadece bir ölü, et parçası. O hiçbir şey veremez artık. Şehitler ölü değildir. Şehitlerimize ölü demeyiz. Onlar diridir. Ama sen bunu anlamayacak kadar aciz birisin. Sizin inancınızı anlamıyorum. Gerçi anlamak da istemiyorum. Ama madem inancın o kadar kuvvetli, madem bu işin sonunda benim yenileceğime bu kadar inanıyorsun, o zaman bu işin sonunu görebilmen için seni serbest bırakıyorum ihtiyar. O Hızır'la elbette karşılaşacağız. Ve herkes gibi sen de bu işin sonunda kim ölü kim diri kalacak göreceksin. Göreceğiz. Ben mekana baskın yapıp Don Diego'yu geberteceğim. Orucağımın emaneti olan tahtı alacağım. Hazır olun Leventler. Ya mazlumlar ne olacak reis? Mazlumları düşürüp saldırmazsak Leventler etrafımızdan da alabilir. Onu göze alamayız. Haydi. Dağılın sokaklara! Ya sen ne edeceksin gayrı? Ben Don Diego'yu bulup kellesini alacağım.
şad olsun Oruç ağam. Emanetine sahip çıkıp intikamını alacağım. Oruç ağam. Seni Cezayir'e getiren nedir Hızır? Emanetine sahip çıkmak için geldim ağam. Don Diego'yu öldürüp intikamını alacağım. Ben sana mazlumları emanet etmiştim. Şimdi Cezayir'i basman onların ölümüne sebep olur. Bilirim ağam. Ama her taraftan sıkıştırdılar beni. Tahta sahip çıkıp intikamını almazsam herkes etrafımdan dağılabilirdi. Belki de bu ikilemdir beni buraya getiren. İnsanın bu hayattaki imtihanı düşmandan değil, yakınlarından gelir. Yakınındakiler elbet duygularına kapılacaklar. Seni zorlayacaklar, darlayacaklar. Ama sen başsın aslanım. Reissin. Senin ne duygularına kapılmaya, ne de onlar gibi düşünmeye hakkın var. Beni bu imtihan girdabına sürükleyen davayı daim etme gayesiydi. Kimse dağılmasın. Yumruk gibi sımsıkı olsun diyeydi. Ben de isterim. Gemimiz bu imtihan girdabından sağ salim çıksın. Belki benim buraya gelmem de, senin karşıma çıkman da selamet ışığını görmek içindir. Bizim gemimiz Allah'ın istikametinde giden gemidir. Bu istikamette dosdoğru giderken ne fırtınalara ne de dalgalara kapılacaksın. Sen istikametinde dosdoğru gideceksin aslanım. Ne yelkenlerini indireceksin ne de dümen kıracaksın. Bu tahta ilk oturduğumda yaptığım şey bu ayeti asmak oldu. Denizde yelkenleri bayrak gibi açıp süzülerek giden gemiler onundur. Bizim gemimiz de Allah'ın gemisidir Hızır. Allah'a emanettir. Sen Allah yolunda oldukça hiçbir imtihan sana mani olamayacaktır aslanım. Kılıcı mezarına sapladım. İntikamımın alameti olsun diye. Bundan gayrı mazlumlara zeval vermeden savaşacağım düşmanla. Böylece intikamını da hakkıyla almış olacağım. Benim kılıcım sana gerekli manevi kuvveti vermeye, senin kılıcın da düşmanı yerle yeksan etmeye kafidir aslanım. Bülbül! Emret reis. Herkese haber ver. Toplansınlar. Emredersin reis. Kendi intikamımız uğruna Cezayir'deki mazlumları gözden çıkaramayız. Bu sebeple evvela onları gözeterek yapacağız hamlemizi. Ya huzursuz olan Leventler olursa? Kararımdan huzursuz olmak biadinden dönmek demektir.
Kim dönerse yolu açık olsun. Ben tek başıma da kalsam bu yoldan dönmem, bu böyle biline. Niye Ciceli verip Cezayir'i almayız? Ciceli tekrar almamıza ne mani olacak? Cezayir'i almış Don Diego, Cicel karşılığında bırakır mı hiç? Muhakkak bir oyun vardır bunun altında. Nasıl bir oyun? Bu herif Cicel'i aldıktan sonra Cezayir içinde muhakkak bir tertip kuracaktır. İki yurdu da elimizden almaktır amacı. Biz de ne Cicel'i bırakacağız ona, ne de Cezayir'i ona yar edeceğiz. Mazlumların canına bir zarar gelmeden sessizce halletmemiz gerek bu işi. Gayrı o Köpoğlu her tarafa adamlarını yerleştirmişidir. En ufak bir koku alır ise her şey mahvolur. Bu sebeple biz de ona sezdirmeden Cezayir'e saldırmanın bir yolunu bulacağız. Cezayir bizim için bir taht, bir yurt değildir bundan böyle sadece. Cezayir bizim onurumuzdur. O Don Diego'nun elinden onu alıp intikamımızı da, onurumuzu da yerde koymayacağız. Esirler ne alemde? Kabul ettiler mi Hızır'dan vazgeçip bize biat etmeyi? Etmediler hala. Barbaros Hayrettin derler, başka bir şey demezler. Ama onları yola getireceğim, merak etmeyin. Cezayir'i alınca bana emirlik vereceğinizi söylemiştiniz. Oruca karşı da bunun için birlik yaptım sizinle. Ne zaman verirsiniz acaba? Emirlik mi? Daha birkaç basit esire biat ettiremiyorsun. Ne emirliği? Ama Don Diego. İşte. Kral Şarken'in filosu yarın Cezayir'de olacakmış. Bak genç adam. Daha birkaç esiri bile yola getiremezsen seni hiç kimse umursamaz. Bunu anlıyor musun? Şimdi git gerekeni yap ve emirliği hak ettiğini göster. yapacağım. Onların aklından, kalbinden, dilinden Barbaros Hayrettin'i sileceğim. Hızır Ciceli vermiyor. Cezayir'de bir saldırı planlayacaktır muhakkak ama bizim daha hızlı davranmamız lazım. Kral Şarki'nin filosu yarın Cezayir'e uğramadan Ciceli'ye saldırmalı. Biz de karadan saldırmalıyız. Böylece her iki taraftan kıskacı alıp Ciceli'yi ele geçireceğiz. O halde Kral Şarken'e haber verelim. Rotayı doğruca Ciceli'ye çevirsin. Hatta haberi de ben götürmek istiyorum. Neden? Çünkü sen Cezayir'den ayrılmamalısın Miyamor. Zaten kara saldırısını sen yapacaksın. Ben de Filo ile beraber deniz saldırısında bulunmak istiyorum. Ki ne zamandır şöyle büyük bir deniz saldırısına katılmamıştım. Madem zafer ikimizin zaferi, o halde sen karadan, ben de denizden kazanmalıyız. Mi amor. Senin hiçbir isteğine hayır diyemem. Hele böyle bir yırtıcı ve savaş isteğin varken. Hazırlıklarını yap o zaman. Yarın aşkımızı taşlandıracak zafer bizim olacak. Şu işaretli yerlerin hepsine askerlerini yerleştirmiş Don Diego. Cezayir'de kuş uçurtmuyor. Saldırı yaptığımızı fark ettiği anda Cezayir'deki bütün mazlumları öldürür. Fark ettirmeden saldıracağız Murat. Evvela
muhafız kollarından birini sessizce indireceğiz. Sonra onların kılığında Cezayir'e girip mazlumları kurtaracağız. Karakulak gemilerinden mühim bir haber geldi. Kral Şarken'in gönderdiği bir filo Cezayir'e doğru gelirmiş. Kral Şarker mi? Kesin Don Diego istemiştir onu. Cezayir'i denizden korumak için. Korumak için değil, Cicel'e saldırmak için. Senin bahsettiğin Don Diego'nun oyunu bu muydu yoksa Hızır? Buydu. Cicel'i verip Cezayir'i alsaydık, o filo Cezayir'e saldıracaktı. Cicel'i vermemenin ne kadar isabetli bir karar olduğu da aşikar oldu. Ne yapacağız Hızır? Biz Cezayir'e sızmaya çalışırken Cicel'i nasıl bırakacağız? Bırakmayacağız. İki kola ayrılacağız. Biri, sen yanına Bülbül'ü ve bir kısım Levent'i alasın. Cezayir'de daha evvelden tespit ettiğimiz yerlerden gizlice sızıp mazlumları kurtarasın. Siz ne yapacaksınız? Biz Murat ve Yareli ile beraber Kral Şarken'in filosunu durdurmak için yola çıkacağız. İki taraftan da bütün tertiplerini alt üst edeceğiz. Sonra Cezayir'de buluşur, o Don Diego'ya son darbeyi vururuz. Ben hazırım. Gemiyle askerleri de hazırladım. Kral Şarken'in filosunu karşılamak için yola çıkacağız birazdan. Niye daldın haritaya böyle? Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim Mısır'ı da fethetti. Kudüs'te fethetmiş. Bir zamanlar uğruna haçlı seferleri düzenlediğimiz Kudüs, şimdi Osmanlı'nın elinde. Sorun daha büyük Roza. Mısır'dan sonra Cezayir'i ele geçirirse o Türkler Akdeniz'i iyice kıskaca almış olurlar. Bize de nefes aldırmazlar. Biz de bunun için mücadele etmiyor muyuz zaten? Verdiğimiz savaş, Kral Şarken'in filosu. Hepsi Türkleri Akdeniz'den uzak tutmak için değil mi? Evet. İşte bu yüzden o filo çok önemli, anlıyor musun Roza? Yarın ne pahasına olursa olsun Cicel'i, o Barbaros'un elinden almalıyız. Böylece Türklerin Akdeniz hakimiyet hayalini suya düşürmüş oluruz. Unutma, Barbaros biterse Türkler Batı Akdeniz'de de biter. Uyarmana gerek yok. Zaten hiç aklımdan çıkmıyor. Ama yarın Cicel'de Hızır'ın kanının üstünde zafer dansımızı yapacağız. Gel. Biz hazırız Cezayir'e sızmak için. Bülbül'le gereken Leventleri de tertip ettim. Biz de şimdi Kral Şarken'in filosuna saldırmak için yelken açacağız. O halde gazamız ziyadesiyle mübarek olsun. Amin. Yarın hem Cezayir'i alıp hem de o Don Diego'nun kellesini düşüreceğiz. Kral Şarken'e de o itin necis başını göndeririz artık. Cezayir yalnız bizim yurdumuz olduğu için ehemmiyetli değildir artık benim için. Manası ve kıymeti daha büyüktür nazarımda. Sultan Selim Han Mısır'ı fethedip İslam aleminin halifesi oldu. Bütün alemi İslam Osmanlı gölgesine girdi. Çok şükür. Sultan Selim Han Mısır'ı fethederek Akdeniz'in güneyine çengeli attı.
Biz de Cezayir'e tamamen hükmettiğimizde bu çengel tamam olacak. Hem Rumeli'den Cezayir'e kadar İslam Birliği temin edilmiş olacak, hem de Akdeniz'i kıskaca almış olacağız. Çok doğru dersin Hızır. Biz de bugün Derviş Baba'yla aynı şeyi konuşmuştuk. Ama Hristiyan devletleri de bunun farkındadır elbet. Bizi Batı Akdeniz'e sokmamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Tam da bu sebeple bizim de artık siyasi birliği temin etmemiz icap eder. Ne düşünürsün? Sultan Selim Han'a bir ariza yollayıp biadimizi bildirelim. Osmanlı ile bir olmak hem siyasi birliği temin edecek, hem de arkamıza Osmanlı gücünü almış olacağız. Osmanlı'yla daha önce de ittifak kurulmuştu. Aynı üslubu mu kullanalım dersin? Artık ittifak yok biri. Müttefik değil, Osmanlı olacağız. Bu çok mühim bir karardır Hızır. Bence de en isabetlisidir. Madem ki hünkâr koca alemi İslam'ın başı oldu, madem ki Mısır'ı fethedip Akdeniz'in bir ucuna çengel attı, o halde bize yaraşan da Osmanlı ile bütünleşmektir. Gayemiz Akdeniz'e hakim olmaksa, gayrı bize yakışan Osmanlı gölgesine girmektir. Babam Sultan Fatih'in emrinde sipahiydi. Osmanlı gölgesinde doğduk. Osmanlı gölgesinde büyüdük. Bu deryalarda yeri geldi Osmanlı ile el ele verdik. Kaderin bize gösterdiği istikamet de, vuku bulan hadiseler de bize bu yolu göstermektedir. Ben hemen gereken arizayı yazıp Yavuz Sultan Selim Han'a gönderirim. Zaten daha evvelden de seni ziyadesiyle takdir ederdi. Osmanlı'ya dahil olmak istemen onu çok sevindirecektir. Attığımız bu adım bize de Osmanlı'ya da Akdeniz hakimiyetine getirecek adımdır. Ama bunun için evvela Cezayir'i fethetmemiz gerekir. Gayri gazamız mübarek olsun. Amin. Hoş geldin Oğuz'a. Doğrusu şaşırdım senin karşılamana. Niye şaşırdın amiral? Çok deniz savaşına katıldım ki sen de biliyorsun. Bu da onlardan biri sadece. Don Diego'nun orucu öldürmesi büyük iş. Kral Şarken de ona tebriklerini iletti. Ciceli basıp Barbaros'u öldürünce sevinci katlanacaktır kralımızın. Buna hiç şüphem yok. Bir an önce Cezayir'e varıp saldırıya geçmek için sabırsızlanıyorum. Sabrın sonuna geldin amiral. Çünkü Cezayir'e gitmiyoruz. Doğruca Cicel'e saldıracağız. Neden böyle bir karar verdiniz? Çünkü Barbaros şartlarımızı kabul etmedi. Muhakkak ki Cezayir'e saldırı planı düzenliyor. Biz de ondan önce davranıp Cicel'e basacağız. Don Diego da karadan saldıracak. Sevdim bunu. Don Diego orucu öldürdü. Barbaros'un kellesini de ben krala götürmek istiyorum. Asker! Emredin efendim. Bütün gemilerimize işaret verin. İstikamet Cicel. Herkes hazırlıkta olsun. Cicel'i görür görmez top atışına başlayacağız. Sonra biz denizden, Don Diego karadan basacak. Orayı kan gölüne çevireceğiz. Emredersiniz efendim. Cicel'i alıp Hızır'ı gebertince
Türklerin Akdeniz'deki kılıcını kıracağız. Bizi bekleyen zaferimizin şerefine. Ben Don Diego'dan başka hiçbir erkeğe kadeh kaldırmam. Hadi işimize bakalım. Rüzgar Poyraz yönünden esiyor. Bu da bizim aleyhimiz olacak. Kral Şarken'in gemilerini karşıladığımızda rüzgarı arkalarına almış olacaklar. İlk bakışta biz olduğumuzu fark ederlerse bu dediğin işimizi zorlaştırır. Bu sebeple onlara yaklaşana kadar biz olduğumuzu fark etmemeliler. Peki planın ne? Don Diego'nun gemilerinden biri zannetmeliler bizi. Böylece yaklaşana kadar bir şey yapmayacaklar. Doğru mesafeyi aldığımızda da biz ateşe başlayacağız. Yareli, gerekli hazırlıkları yapın. Topları şimdiden aleste edin. Öyle bir ateş altına almalıyız ki onları kıpırdayamamalılar. Piri, Cezayir'deki mazlumları kurtarmak için gerekeni yapıp bizi bekleyecektir. Eğer Kral Şarken'in filosuna karşı en ufak bir açık verirsek Cicel'i kaybederiz. Herkes hazırlığını ona göre yapsın. Hadi bunu oraya reis. Gel. Beni emretmişsiniz efendim. Kral Şarken'in filosu birazdan Cicel'e varmak üzeredir. Deniz harekatını başlatırlar. Biz de karadan saldıracağız. Askerlerin hazır olsun. Emredersiniz efendim. Cezayir'in güvenliğini de ihmal etmeyin. Hızır bir şekilde buraya sızıp esirleri kurtarmak isteyebilir. Cicel'i alacağız derken elimizdeki Cezayir'den olmayalım. Cezayir etrafında koşuşmuyor efendim. Merak etmeyin. Bugün Cicel'i de alacağız. Krala Hızır'ın kafasını da yollayacağız. Askerlere söyle hazırlansınlar. Etrafı kolaçan emanetler. Başka birileri de olabilir. Reis ne yaptı acaba? Kurt pençesini vuracaktır, merak etme. Şimdi Cezayirli mazlumları kurtarmaya bakalım, haydi. Gel. Anlaşılan siesta oyunu Don Diego'dan kaptın Rosa. O da düşmanlarına kan kusturmadan önce ruhunu arındırırdı böyle. Birazdan Cicel'de yaratacağımız katliamdan önce ihtiyacım vardı siesta'ya. Sen niye geldin? Don Diego yalnızca karadan değil denizden de hazırlık yapmış olmalı. İstikametimiz üzerinde gemileri karşıladı bizi. Ne gemileri? Prova'daki askerler Don Diego'nun gemilerini gördüklerini söylediler. O göndermedi mi? Ne gemileri amiral? Don Diego gemi göndermeyecekti. Ver şunu. Kahretsin. Hızır bu. Hızır mı? Nasıl olur? Sizin gemileriniz değil mi onlar? O kahrolası adam bizim gemilerimiz gibi kamufle etmiş kendi gemilerini. Anlamış Cicel'e denizden saldıracağımızı. Tuzağını başına yıkacağım onu. Bütün gemiler savaş pozisyonuna geçsin. Toplar Alesta! Geç kaldık. Toplar Alesta! Hızlı hadi!
Düşman gemileri topların kerterizindedir reis. Toplar da Alesta. O halde şenlik başlasın. Bismillah ateş! Allah pamuğuna döndüler reis. Naşadır ha. Topları doldurmaya devam edin Leventler. Ölümcül harekatı yapmanın sırası geldi Hızır. İskele ve sancak kolonmalardaki gemilere işaret verin. İki taraftan ilerleyip gemileri araya alsınlar. Kurt kapanını alacağız düşmanı. Haydi! Bismillah ateş! Nasıl fark edemedik bu tuzağı? Sizin aptallığınız yüzünden. Don Diego gemi gönderseydi ben söylemez miydim zaten? Ha? Hiç mi fark etmediniz Hızır'ın gemileri olduğunu? Adam koskoca denizde pusuya düşürdü bize. Onun gemileri daha az. Göreceksin. Ciceli'de onun kellesini de alacağız. Toplar Alesta! Kahretsin. Kahretsin. Bordalardan sıkıştırıyorlar bizi. Barbaros bizi kurt kapanına aldı. Barbarossa, Eilesa, Gelesa, Hele, Barbarossa.